Subhanallah. Sultanallah. Subhan odur, sultan odur. Esselamu aleyküm. Ey hadirun, ey yaran Şah-ı Merdan. Titretsin dünyayı. Şeytanın başını essin. Şah-ı Merdan'ı isteriz. Bugün yeni bir gündür. Yeni günün tecellisi başladır. Esselamu aleyküm ya hadirun. Selam verelim. Selam, selametlik getirir. Söyle, Esselamu aleyküm. Ey hazır olan, Rabbisini bilen, bilmek isteyen, o yolda gidenler. Size selam olsun. Bakalım, bugün Şah-ı Merdan'ın bize söyleyeceklerine dinleyelim. Başlangıç yapalım. Esselamu aleyküm. Selam Cenab-ı Allah'ın ismi celilidir. Söylediğin vakitte selamet libası giydirir. Selamettir. Selam dediği vakitte selamı söyleyen insan selamettedir. Ey insanlar! İnsanlar diyor. Buyur. Ey Şah-ı Merdan! Size selam olsun. Ey yaran Şah-ı Merdan! Ey Şah-ı Merdan'ın ahbapları! Ki Şah-ı Merdan İslam'da kemal sahibini nasıl olacağını gösteren o sıfatı Cenab-ı Hakk'ın kendisine giydirdiği mübarek kimsedir. Şah-ı Merdan erkeklik kemali kendisinde olandır. Onlar ölü değildir diyor Cenab-ı Hak. Ölü ölmüştür. Konuşan ölü olmaz. Onlar bel ahyâun inde rabbihim yurzakundur. Onlar Allah için yaşayanlar. Onlar dünyadan gitseler bile vücutları kendi hakikatları Allah'ın divanındadır. İsma'u ve'u. Dinleyiniz ey insanlar. Bu kulağı ne için verdi? Çalgı çengi dinlemek için değil. Hak olan kelamı dinlemek için verdi bunu. Hak olan kelamı dinlemeyen kimse, anlamayan kimse hayvan sınıfındadır. Seni Allah Celle Celaluhu ve Celle Azametuhu
İnsan yarattı. İnsan. Ve bizi muhatap tuttu. Ya eyyühennâs buyuruyor. Ey insanlar! Size ikram-ı ilahim oldu. Başka hiçbir mahluka vermediğim şerefi size giydirdim. Sizi yeryüzünde hükmetmek için, benim adıma hükmetmeniz için şerefli kıldım diyor. Ne şeref! Ya Şah-ı Merdan buyurunuz. Ey yaran Şah-ı Merdan! Ey Şah-ı Merdan'a aşık olan, onu seven, onu sayan, onun yolunu yürümek isteyenler, size ne mutlu. Sizler ne güzelsiniz. Siz bu dünyadaki bulunuşunuzun, görünüşünüzün gaye ve maksadını bilen kimselerdi, insan. Ne işin olduğunu bilmeyen insan, insan değil hayvandır. Ey Şah-ı Merdan buyur. O da cevap veriyor. Ey yaran Şah-ı Merdan! Ey Şah-ı Merdan'ı sevenler, ona hürmet edenler, onun yolunu tutanlar ve tutmak isteyenler, insanlığın maksat ve gayesini anlayan kimseler onlar. Ve ahir zaman nebisi bir numune gösterdi. Kaç numuneler var ama bizim sınıfımız şimdi bu zamanda Şah-ı Merdan'a muhabbet edenler, bu sınıf var. Şimdi Sıddık başımızın tacı, Seyyidina Ömer başımızın tacı, Hazreti Osman başımızın tacı, Hazreti Ali sahip meydan, maşallah, sahip meydan, Şah-ı Merdan bizim içimizde. Ötekiler makamlarında oturuyor. Ve kullin derecatun. Herkesin derecesi vardır. Mertebesi vardır. Mertebesini bulur. Dünyadaki insanlar, dinleyiniz. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Ey Şah-ı Merdan, sahib zaman, Rabbisinin rıdvanın libasını giyen ey Şah-ı Merdan. Allah kendisinden razı olmuş olan ve Resulü Kibriyası razı olan, sahabe-i kiramlar razı olan, sahip devran Şah-ı Merdan Ali ibn Ebi Talib'in aleyhisselam
aleyhisselam ona denilir. Şah-ı Merdan'a denilir. Öteki sahabeler ne olsa da onlara denilmez de radıyallahu anh denilir. Hazreti Ali Efendimiz aleyhisselam denilir. Hay sahibi meydan, sahibi devran, Seyyid-i Ali, insanlık model derler. İnsanlık nasıldır? Nasıl olabilir? Numune gösterdi bunu Şah-ı Merdan'ın. Nasıl olalım acaba? Nasıl olalım? Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Ey yaran Şah-ı Merdan! Ey Şah-ı Merdan'ın ahbapları! Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Edebin başı. İnsanlar yabanıdır. Yabanlıktan kurtaracak muallim göndermiş bütün kainatın efendisi Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Talim için geldim size. İnsanlığı talim için. Doğrudan doğruya bu insanlara talim o bir parça uzak bir mesele bize. Lakin talimini sahibi meydan Şah-ı Merdan'a bildirdi, o bildirdi. Öğretti o. Onun için ey insanlar, model, insanlık modeli. Bu zamanın insanları çarık çürük. Şimdi model kitapları var. Modelde resimleri var. Model gibi uydurma resimler yaparlar, fotoğraflar yaparlar ve bakarlar. Acaba ben de bu model gibi olabilir miyim? Olabilirim derken dudağına süreceğine burasına batırır, burası da kıpkırmızı olur. Burasını pembeleştireyim derken burası da bir başka türlü boyaya girer. Ne olur var? Modele uyduk diyorlar. Modelin içinde eşek modeli de var. Var o da, hakikaten var. Eşeğe benzeyenler çok var. Acaba biz de tecrübe edelim bir eşek. Zaten başınızdakiler sizi eşek yaptı, üzerinize bindi ve 21. asrın zorbaları ki torbanın içinde melaikeler vura vura onları azap edecek kabirlerinde. Onlar sizi hayvan yerine koydu. Torbaya koydu. Ne modeli? İnsanlık modeli bırakmadılar ki. Çünkü o habisler şeytanın temsilcileri. Şeytan diyor ki birbirinizi eziniz. En çok ezeniz
en üstte dursun. 21. asrın düşündüğü, tasavvur ettiği insan bu insandır. Ezen insandır. Ezilen hayvandır. Bunların üstünde yürüdüğü felsefe ki zibil olan bir yollardır, zibildir. Felsefe dedi mi zibil yolları gösterir. Bunlar sizi, insanları, umumunu konuşan hayvan sayıyor. Bilebildiğine bin. Dünyayı alt üst et. Sen görülmesin. Kimisi Nemrut sıfatında göründü. Kimisi Firavun sıfatında göründü. Kaç yerde Kur'an-ı Azimüşşan'da da beyanı geçiyor. Sair İncil-i Şerif, Tevrat-ı Şerif gökyüzünden Musa Peygamber'e inen Tevrat-ı Şerif. Onun sayfalarını bir insan taşıyamazdı. Tevrat-ı Şerif. Ondaki hakikatlardan söylüyor şimdi. Şah-ı Merdan, sahibi devran, Şah-ı Merdan'ımız söylüyor. Tevrat'ta geçen hikayeler Musa kavminin aleyhisselamın kavminin Firavun'la olan karşılaşmaları ve Firavun'un böyle yüksekten durup da sen de kim oluyorsun diyor. Ve ente tuhibbu en tekuna cebbaren fil ard. Ne hitap ettiği Firavun koca Musa Aleyhisselam'a dedi ki sen de dedi yeryüzünde bir cebbar olmak mı istersin? Cebbarlık banadır diyor. Başka cebbar olamaz. Firavun sıfatı bu. O yüzden bugün şeytanın gayesi insanların içerisinde her cemiyette ya Firavun sıfatlı veyahut Nemrut sıfatlı insanlar yetiştirmek. 21. asrın medeniyet dediği edeniyet, aşağılık, hayat nizamı neyi istiyor? Ne yetiştirmek istiyor? Bu 21. asırdaki insanlara şeytan neyi talim ediyor? Firavun Musa'ya dediği aleyhisselama etuhibbe en tekune cebbaran fil ard. Yani sen de ister misin yeryüzünde ben de cebbar olayım diyerekten. Cebbarlık bana aittir diyor. İkincisini istemeyiz. Musa peygamber nasıl gördü? Ey Yahud kavmi! Bunu bilmediniz mi? Bildiniz ve Musa peygamber asi geldiniz ve Allah sizi Tih sahrasında
40 sene hapsetti. Etmediğini söyle. Haham başı söyle. Hayır de. O sıfatı bıraktınız mı? Bırakmadınız. Gene cebbarlık davasındasınız. Yani dünyaya bir hükmedelim. Diktatör der. Onlar şimdi. Diktatörlüğü onlar icat etti. Biz diyor. Evet. Sultan var. Padişah var. Karşısında onlara muharebe eden diktatörler var. Sultanlık ve şahlık gökyüzünden koluna indirilen ve giydirilen heybet libasıdır. Lakin bugünkü günde cebbarlık davasında olan Alman'ın başında, Rusların eski başında, Fransızların Napolyon'u bilmem Hitler'i, efendim, Türk'ünkü başka, Arap'ınkı başka, çeşit türlü cebbarlık iddia eden ve şeytanın kendilerine talim ettiği cebabire sıfatını giydirdiği memleketler bir tane kalmadı. Hepsi giymiş. Tuhibbu en tekune cebbaran fil ard. Musa peygamber nasıl gördü? Söylesin Yahudilerin hahamı. Tuhibbu en tekune cebbaran fil ard. Ey Musa! Sen yeryüzünde cebbar olmak mı istersin? Cebbarlık benimdir dedi. Halt etmiş Firavun. Lakin şeytan yemin etti ki ben de Musa peygamber seni tüketti ama boğdu denizde. Lakin ben de senin ahdini alacağım. Yeryüzünü cebabireyle dolduracağım. Bir zaman gelecek ki her topluluğun başında bir cebbar bulunacak. Ezecek, öldürecek, yakacak ve yıkacak. 21. asrın başları böyledir. Şeytanın talimi budur. Hiçbirisi ne Nebi Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a verdiği cevap ben Abdullah'ım dedi. Ben Allah'ın kuluyum. Seni Tanrı'ya, Cenab-ı Hakk'a Allah'a davet ederim. Bu cebbarlık davasına vazgeç. Değilse sen bilirsin. Israr etti. Allah onu boğdu. Firavun'un ordusunu boğdu. Alman'ın başında olanı boğdu. Rus'un başında olanı boğdu. Türk'ün başında, Acem'in başında, Hind'in, Çin'in başında olan cabbarları boğdu. Ezdi. Cabbarlık yalnız Allah'ındır. Biz kuluz. Kulluk bizim esas rütbemizdir. Biz cebbarlık dava edemiyoruz. Cebabire, Firavun söylüyor Musa Peygamber. Etuhibbu en tekune cebbaran fil ard. İster misin sen yeryüzünde ben cebbar olayım diyerekten dava süresin? Cebbar kimdir? Hakkı tanımayan, şeytanın kendi şeytanlığını giydirdiği
talihsiz insanlardır. Firavun suda gark oldu. Çünkü hakkı olmayan bir davaya girişti. Firavun kendini cebbar, Musa Peygamber'e isnat etti onu. Sen yeryüzünde cebbar olmak mı istersin? Musa Peygamber'in böyle bir davası yoktu. Onun davası cebbarları kahretmekti. Cebbar kimdir? Şeytanın azdırdığı kimseler cebabiredir. Cebbarlık satar. Mutlak cebbar sıfatı Cenab-ı Hakk'ındır. Yeryüzünde olan insan cebbar olan Allah'ın kuludur. Kulluğu temsil edeceksin. Aşırma. Kulluktan ileri rütbe arama. Ama arıyorlar. Ve bugünkü günde her bir memlekette Türk'te başka cebbar, Rus'ta başka cebbar, Alman'da, Çin'de, Hind'de başka cebabire doldu ortalık. Onun için ama bazı muluki cebabire ahir zaman nebisi. Ey ulema Mısır, söyleseniz de bunu. Ey ulema Hicaz, söyleseniz de ki bazı muluki cebabiretun. Peygamber söyledi bunu aleyhissalatü vesselam. Ve siz memleketlerinizden muluku kovdunuz, cebabire olan şeytanları getirdiniz. Hangi memleketten o memleketin sultanını tard ettilerse emri gökyüzünde, yeryüzünde olan Mevlamız onları cezalandırdı. Onlara bir bela verdi ki içinden çıkılmaz oldu. İşte Libya, işte Mısır, işte Suriye, işte Irak, işte İran, işte Türk, işte Rus, işte Çin, işte Amerika. İçinden çıkılmaz. Sonra bunlar ahir zaman nebisi söylediği kelamı haktır. Cebbar sıfatı Cenab-ı Hakk'ındır. Firavun onun için öfkelendi Musa Peygamber'e. Sen benden cebbarlığı alıp da sen kendin mi cebbar olacaksın dedi. Haşa dedi Musa Peygamber. Benim cebbar olmak davam yok. Ben kulum. Seni tehdit ediyorum. Tahzir ediyorum. Sakındırıyorum ki bu davandan vazgeç. Bu millet, insanlar seni böyle alkışladığı vakında demeyesin gelin göğün sahibi benim. Böyle oldu bu zamanın insanı. Küflü süflü. Efendim, kendini bilmez bir sürü sarhoşun elinde berbat oldu insanlık. Lakin emri gökyüzünde, yeryüzünde yürüyen Allah. Leke yevmun ya zalim. Ey haddini aşan, zalimlik yapan kimseler, bir gün getireceğim seni ki o gün pişman olursun, kârı olmayacaktır. Buyur ey Şah-ı Merdan, bize nasihat et. Ey yaran Şah-ı Merdan, arslan olun, arslan olun.
Çakal olmayın. Tilki olmayın. Kurt olmayın. Ayı olmayın. İnsan olun. Bak ey Ademoğlu dünyada her başa geçenin sıfatını bulun. Ya kurt sıfatlı, ya ayı sıfatlı, ya tilki sıfatlı, ya köpek sıfatlı, ya eşek sıfatlı, ya Hasan ve huzur deve sıfatlı böyle insanlar. Vazgeç bu davadan. Firavun tasrih ediyor. Ey Şah-ı buyur. Ya Musa etuhibbu en tekune cebbaran fil ard. Bak. Cebbarlık bana mahsustur. İkinci cebbar istemem ben. Onun için beni davet etme. Cebbarlık benimdir. Yani kudret, kuvvet benim elimdedir. Ben istemem onu. Sen bunu istersin ya Musa. Cebbar olmak istersin. Cebbar benim diyor Firavun. Musa peygamber dedi, haddini bilersin. Haddini bilersin. Bilmezsen benim davam yoktur. Ben cebbar olmak istemem. Ben abdun min abidillah. Ey Benu İsrail! Siz ne olmak istersiniz? Musa peygamber dediğini olmak ister misiniz? Yok istemezsiniz. İstemezsiniz. İstemezsiniz ama sizin haliniz o zaman Firavun'un hali gibi olacak. Sizin üzerinize bunlar Firavunidir diye alnınıza mühür basılır. Buyur ey Şah-ı Merdan söyle. İsa aleyhisselama bağlı izleyen kimseler. Davanız nedir? Yeryüzünü Hristiyan yapmak. Nasıl yaparsınız? Çakarız çarmıha ve istavroz yaparız. Önüne geçer istavroz yaparız. Buraya böyle din mi geldi gökyüzünden? Allah'tan korkmazlar. İsa Nebi'den utanmazlar. Allah'ın oğlu dersiniz. Yeryüzüne indirip çarmıha gerersiniz. Sonra bir de ağlarsınız. Bu nasıl dindir ya? Oyun ettiniz dinleri. Şimdi dünya sevgisiyle ortalığı alt üst etti. Kimileri şaşkınlıkla, çan çalarakla milleti ürkütüp biz buyuz, biz şuyuz demeye başladı. İslam'dır hak. La ilahe illallah. Seyyidina Muhammedun Resulullah. Buyur ey Şah-ı Merdan. Çek kılıncını. Hak kılıncı. Elinde bir Şah-ı Merdan. Habibur Rahman'ın Allah deyip vursa bu dünya küresini ikiye bölmese Şah-ı Merdan olamaz. Öyle kuvvet var İslam'da. Sakınsın ya eğri gidenler. Bir adama bizim bildiklerimizden bir Müslümana bir başka dinden bir adam sormuş. Nasıl gidersin derler. Bozmayız.
cevap vermiş. O biri Sandokavros. Bu da Urum ihvanlara bir güzel sözdür. Nasılsın? Bosmayı söyle. Sandokavro. Yengeç gibi giderim böyle böyle. Doğru gitme. Doğru gitme olmaz diyor. Bu kadar eğilimin içerisinde ben nasıl doğruyum? Ben de onlar gibi Sandokavros. Yengeçler gibi giderim. Aşk olsun be diyor. Bizim Kıbrıslıların hikayelerinden bu. Sandokavros gibi olma. Doğru yürü. Allah'ın dini doğrudur. Eğrilik yapma. Oynama Allah'ın diniyle. Allah'tan kork. Cebbarlık yapma. Ben diktatörüm. Ben cebbarım. İstediğimi yaparım. İstediğimi keserim. İstediğimi öldürürüm deme. Leke yevmun ya zalim. Cenab-ı Hak 4 kitapta bildiriyor. Ey zalim! Zulmedersin. Lakin senin içinde bir gün vardır ki seni de yaptığın cezasıyla cezalandıracaklardır. Kayboldular. Bir sınıfı, 2 sınıfı. Şimdi yeryüzünde birkaç tane kaldı. Oynayıyorlar. Cebbarlık davası yapıyor. Çin diyor önünde durulmaz. Rus diyor ki sus bre sen. Sen de geldiğin insandan mı sayan? Yok. Amerikalılar diyor ki biz orta yerde kaldık. Bırak Çin ile Rus kavga etsin. Biz de parsayı toplayalım. 2 pehlivanı güreştirir de sonra para toplarlardı eskiden. Pehlivanlar ne alır? Hava alsın. Parsayı biz toplayalım koyalım cebimize. Dünya şeytanın tasarrufunda duruyor şimdi. İnsanoğlunun akılsızlığından ve sarhoşluğundan dolayı. Sarhoş insan neslidir. Bugünkü insan nesli. Ne yaptığını bilmeyen insan çok var. Geçen gece bir kimseler dediler ki bir yerde bomba patlamış, alt üst etmiş dünyayı. Ne için be? Maraton koşusu varmış da maraton koşusunu seyreden diye çıkanlara bir bomba patlatmış. Nerede patlattıysa. Hangi pezevenkse o da. Darmadağın etmiş millet. Bre, Allah'ın şeriatı ne diyor? Ey Mısır uleması, ey Hicaz uleması, ey Fars uleması, ey Türk uleması, dey. Bilmiyor musunuz ki Cenab-ı Peygamber Efesu Sibyanekum Ba'del Mağrib. Ey insanoğlu, evlatlarınızı akşam namazından sonra sokağa bırakmayın. Hapsedin. Evlerinde tutun diyor. Bu terbiyenin özüdür ve bütün dünyayı ıslah edecek sözdür. Ahir zaman peygamberi ne buyurdu? Efesü Sübyanekum Ba'del Mağribi. Söylesene mi eser uleması? Söylesene Hicaz kralı olan muhterem zat. Öteki emirler ne söylemezsiniz? Akşam namazından sonra erkek olanlar bile dışarıya bırakmayınız diyor.
sıbyanınızı. Halbuki karne fi biyutikum, hanımlar evlerinde sakınsınlar diyen şeriatımız böyleyken Hicaz'da geceye sokakta dolaşan kadın yok mu? Emirliklerde yok mu? Avrupa'da gezenler yok mu? Nasıl Müslümanlık? Nasıl doğruluk bu? Allah-u Zülcelal uyumaz ya. Şah-ı Merdan söylüyor. Biz de bir gün Zülfikar'ı çekeceğiz. Şeytana uyanları def edeceğiz. Yok edeceğiz diyor. Dikkat et. Allah yolu hak yoludur. Bunu bildir ey ulema-u Şam. Başınıza bu haller gelmezdi. Ey ulema-i Mısır. Bunları söylemediniz. Demediniz ki ey Mısırlılar, kadınınız, erkeğiniz akşamdan sonra dışarı çocuklarınızı bırakmayın. Bütün gece çocuklarınız it taşlar, her pisliğin içerisine girer. Sizin ilminiz nerede? Şanınız nerede? Söyle doğruyu. Böyle söylemezsen kıyamet gününde dilinden asacaklar diyor seni. Allah'a sığındı. Ey Rabbimiz bize sahip gönder. Hakkı kabul eden milletler gönder. Habibinin sünnetini tutanlar gönder. Bizi selamete çıkaracak. Sahip gönder, Mehdi Aleyhisselam'ı gönder. Sultanları gönderiyor. Fatiha.